Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için her zamanki gibi şimdiden Allah razı olsun diyorum ve bugünkü konu başlığımıza kıymetli dostlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayimize ilişkin önemli açıklamaları olmuştu geçtiğimiz günlerde. Açıklamalarından öne çıkan satır başlarını sizler için bir güzel derledim, düzenledim. Onları sizlerle paylaşacağım. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Savunma sanayimize ilişkin neler söylenmiş hep birlikte öğrenelim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan savunma sanayimize ilişkin dedi ki, son hadiselerle insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayi alanındaki atılımlarımızın önemini bir kez daha gördük. Ciddi rakamlar ödeyerek binbir nazla ülkemize satılan Heronlar sürekli arızalandığı için bize bir fayda sağlamadı. Başkalarına bağımlı olmanın sıkıntısını çok çektik. Ambargolara maruz kaldık. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeseydik bugün aynı sorunları halen yaşıyor olurduk. 850'ye aşkın savunma sanayi projesi ve 90 milyar dolarlık proje hacmiyle kendi kendine yeten bir ülke konumuna ulaştık. SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3 içerisindeyiz. Yakın çevremizde savaşların vazgeçilmez unsuru olan kamikaze İHA'larda savunma sanayi şirketlerimiz tarafından üretiliyor diye açıklamalarını sonlandırmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi kıymetli dostlar, toplum içerisinde muhabbet arasında hani bir söylem kullanılır ya, nedir o? İşte biz Türkiye olarak hiç geçmişten ders çıkartmıyoruz. Hiç böyle geçmiş zamanlarda yaşadığımız şeylerden bir türlü gereken anlam ifadeyi alamıyoruz diye hep söylenir ya. Evet, gerçekten de belki de savunma sanayi haricindeki çoğu alanda Türkiye'nin bazı şeylerden ders çıkartmadığını söyleyebiliriz. Ama şunu tüm içtenliğime dile getirmek istiyorum ki savunma sanayi alanında Türkiye geçmişinden çok güzel dersler çıkarttı. Hatta mesela hazır konusu açılmışken dün sosyal medyada bayağı bir gündem oldu. Sayın Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı'nın özellikle de İsrail'in Heronlarına yönelik bir açıklaması olmuştu. Haluk Bayraktar ne dedi biliyor musunuz? Lütfen iyi dinleyin bu dediklerimi. İsrail 2004 yılında Baykar'ın kapısını çaldı. Biz o zamanlar tabii İsrail'den Heronlar alıyoruz. Yalan yanlış işte. Kendimizce kullanmaya çalışıyoruz ama Heronlar yani tabii ki de kendi SİHA'larımız gibi verimli bir şekilde operasyonel faaliyetlere katılmıyor. Haluk Bayraktar ne dedi biliyor musunuz? 2004 yılında İsrailliler Baykar'a ortak olma teklifini bize sundu. İsterseniz kamuoyuna açıklamayın, biz gizli bir şekilde Baykar'ın ortağı olalım diye bizim kapımıza geldi diye bir ifadesi vardı Haluk Bayraktar'ın. Dün bayağı bir sosyal medyaya döndü bu demeçler. Yani olaya bakıyor musunuz kıymetli dostlar? Savunma sanayi diyoruz ya her gün. Gerçekten de yani kritik bir öneme sahip. Zaten benim bu çabam da bundan ötürüdür. Bir şeylerin farkında olmak her zaman bence iyidir diyorum ve şimdi kıymetli dostlar, Türkiye'nin savunma sanayisinin iyi olduğunu Türk yetkililer veya Cumhurbaşkanımız Erdoğan dile getirmiyor. Mesela ne tesadüftür ki bugün ikinci konu başlığımızda Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı, yeni Savunma Bakanı. Bizim deyişimizle densize gideceğiz. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisine ilişkin çok büyük bir itiraf geldi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bizim deyişimizde densiz Dendias, Yunanistan'ın Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin İsrail tarzı hava savunma sistemi alma planı olduğunu duyurdu. Yunan Sky TV'ye konuşan Bakan Dendias, tedariğin henüz gerçekleşmediğini ancak ülkesinin buna ihtiyacı olduğunu söyledi. Dendias, program zaten başlatıldı. Ukrayna ve Gazze'deki savaşları gözlemleyerek ülkenin uçak savar ve insansız hava araçlarına karşı koruma sağlaması gerekliliği açıktı. Bu sistemi üst üste bindirilmiş iki kubbeli bir kilise olarak hayal edin. Yarın sabah olmayacak ama olacak. Bu amaçla ciddi bir harcama öngörülüyor diye bu konuya ilişkin açıklamalarını sonlandırmıştı. Ve ne gariptir ki hemen böyle programın reklam arasından sonra ben bizzat izlemiştim. Dendias Türkiye'ye de atıfta bulundu. Dedi ki, Türkiye'nin insansız hava aracı üretimine dikkat çekerek samimi olmak istiyorum. Türkiye insansız hava araçlarında kendi üretimini yapmakta ciddi bir fırsat yakaladı. Çok ileri bir adım attı Türkler. Biz bunu yeterince erken göremedik. Belki de erken gördük. Bu konuda ilerleme kaydetmiş birçok küçük işletme var ama inovasyon sistemimizin bütünü böyle değil. Bunu silahlı
silahlı kuvvetlere dahil edip yüksek sayıda üretim yapacak gibi değil diye açıklamalarını sonlandırmıştı Dendias. Vallahi açık bir şekilde diyeyim. Gerçekten Türkiye dünya genelinde insansız hava araçları kategorisinde oldukça başarılı olmazsa Nikos Dendias'a para verseniz bu açıklamaları yaptıramazsınız. Yunanistan'ın Savunma Bakanı açık bir şekilde Türkler İHA alanında yani koptu, aldı başını gitti. Biz Yunanistan olarak yetişemedik açıklamasında bulunuyor. Ama Sayın Nikos'a da yani efendim o kadar da kendinizi alçatmayın. Sizin de sonuçta yani bir Arkitas projeniz var. O dillere destan, efsanevi, dünyanın en iyi İHA sistemi Arkitas sizin ülkenizden çıkmadı mı? Hatta Selçuk Bayraktar'ın hocası, MIT'deki hocası Yunan profesör değil miydi? Biz biliyoruz sizin arka plandaki çalışmalarınızı canım. Kendinizi de o kadar küçük düşünmeyin. İşin şakası ama kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere görünen köy kılavuz istemiyor. Türkiye'nin SİHA başarısı dillerden dillere dolaşmaya devam ediyor diyorum ve akabinde bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimize ilk olarak bir hep birlikte Kremlin'e gidelim mi? Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan Türkiye'ye ilişkin önemli açıklamalar geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile Karadeniz'de gemilerin güvenliği sağlanmasına dair anlaşma konusunda 2 ay müzakereler yürüttüğü ve Ukrayna'nın hazırlanan anlaşmadan vazgeçtiği yönündeki iddiayı değerlendirdi. Peskov, bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Türk ortaklarımızla gündemimizde Karadeniz dahil pek çok konu var. Çeşitli konuları istişare ediyoruz şeklinde konuşmuştu. Şimdi hazır Rusya dedik ya kıymetli dostlar, Ukrayna'dan bugün elimize önemli bir iddia ulaştı. Altını çiziyorum, iddia henüz bir kesinliği bulunmamakta. Kıymetli dostlar, iddialara göre Ukrayna ordusunun Kırım'da Rus S-400 hava savunma sistemini vurduğu söylenmekte. HIMARS çok namlu roket atar sisteminden yapılan atışla Kırım'da bulunan Saki hava üssü yakınlarındaki S-400'ler görüntülerden de anlaşılacağı üzere bu şekilde imha edilmiş. İddialara göre S-400 arama radarı ve 3 ila 6 arası füze lançeri vurulup imha edilmiş. Fransa Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'daki büyükelçisini Bakü'nün ikili ilişkilere zarar veren eylemleri nedeniyle istişareler için geri çağırdığını dün duyurdu. Azerbaycan ve Fransa arasındaki ipler iyice şu an kopmuş durumda. Hemen akabinde bir İran'ın benim göstermelik İsrail saldırısı dediğim durum vardı ya, oraya gidelim mi? Tabi İran'la dalga geçmeler de başladı. Kıymetli dostlar, İsrail sayfaları bu görmüş olduğunuz fotoğrafı kullanarak İran ile dalga geçiyor. Nasıl dalga geçiyor? Görmüş olduğunuz resimde sözde devrim muhafızlarının Navatim hava üssündeki balistik füzesinin yarattığı hasar görünmekteymiş. İsrailli kullanıcılar bu hasarı görerekten kepçeyle kazınmış sadece küçük bir çukur diye kendi işlerinde dalga geçmektelerdi. Ama gerçekten de işin şakası bir yana hani İran'ın o abartarak dünyayı lanse etmiş olduğu balistik füzesinin bu şekilde zarar vermesi benim de bayağı bir yani dikkatimi çekti. Baksanıza şuna, yani bir balistik füze böyle bir hasar mı verir? Çok oldukça düşük, sanki mamle vurmuş gibi bir hasardı. Dün Bayraktar TB2'miz böyle klasik rutin bir uçuşunu gerçekleştirirken transponder'ı açık, hani sanki beni herkes görsün der gibi bir uçuş gerçekleştirmekteydi. Tabi uçuş sitelerine, uçuş takip sitelerine girdiğimizde ise Bayraktar TB2'nin yani sosyal medya deyimiyle kemiğe benzeyen bir şey çizdiği anlaşıldı. Yani bilmiyorum artık ne anlarsanız bu görseli. Hatta sosyal medyaya dönen muhabbet şu şekildeydi. Bileceğiniz üzere şu son günlerde özellikle terör yandaşları, terör destekçileri Sayın Selçuk Bayraktar'a haksız bir şekilde saldırmaktaydı. Bu kemiğin Selçuk Bayraktar'a saldıranlara çizildiği sosyal medyada konuşulmaktaydı. Akabinde bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında kıymetli dostlar, dün bileceğiniz üzere Baykar bir anda bir sürpriz karşımıza çıkarttı. Kemankeş füzesinin ikinci versiyonu. Kemankeş 2'yi dün Baykar yayınlamış olduğu bir videoyla tanıtmıştı. Bu yaşanan gelişme sonrasında herkes acaba bu Kemankeş 2'nin ne zaman üretildiğini, nerede ortaya çıktığını ilk kez diye tartışırken ulan dedim bu Kemankeş 2 bir şeye benziyor ama neye benziyor? Bu soru uyanmıştı. Daha sonrasında ise karşıma aynen şöyle bir görsel çıktı. Bilmem hatırlar
hatırlar mısınız? Geçtiğimiz senenin 8. ayında falandı yanlış hatırlamıyorsam. Baykar ürünleri Pakistan'daki teknoloji fuarında sergilenmişti. Pakistan'daki teknoloji fuarında bir tane araç gereç karşımıza çıkmıştı ve herkesin dikkatini çekmişti. Neydi o? Kagem V3. Kıymetli dostlar, Kagem V3 ilk yayınlandığı esnada bu görsel Pakistan ve Baykar'ın ortak geliştirmiş olduğu bir kamikaze mi dersiniz, seyir füzesi mi dersiniz? Böyle duyurulmuştu. Pakistan'la Türkiye'nin ortak yapımı şeklinde duyurulmuştu Kagem. Hatta ben de sizlere haberini anlatmıştım. Kıymetli dostlar, Kemankeş 2 Kagem'in yani tıpatıp benzeri. Evet, ufak tefek farklılıklar var ama gerçekten de tıpatıp benzeriydi. Evet. Şimdi sizin aklınızdan geçen şey benim de aklıma geçti. Zaten ondan dolayı bu haberi sizlere aktardım. Baykar acaba Kemankeş 2'yi Pakistan'la ortak mı geliştirdi? Yaşanan böyle bir gelişme olunca da karşımıza böyle bir sonuç muhtemel bir şekilde çıkıyor. Kıymetli dostlar, Kemankeş 2'de Pakistan'ın da imzasının olması muhtemel. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Pakistan ve Türkiye perde arkasında aslında farklı işlere de girişmiş gibi gözüküyor. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.